Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Eee, Modelime 3 numara şiş kullanarak ve Himalaya bebe yünü kullanarak başlayacağım. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmekten oluşmakta. Şimdi modelin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi model 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatta başladım ben. Bir sıra bir diş haroşamı da ördüm, hazırladım. Siz de benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun beraber örelim. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. İlk sıradan başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir kere ipimi doluyorum. Doladıktan sonra iki ilmeği beraber örüyorum arkadaşlar. İki ilmeği ördüm. Tekrar bu ilmeği sol şişime taktım. Şunu da buraya alıp tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar iplik doluyorum. Şimdi burada şu ilmekle şu ilmeğin yönlerini değiştireceğim arkadaşlar. Şurada 4 ilmeğimiz var. Burada içerideki ilmekleri dışarıya doğru çevirerek ilmeklerin yönlerini çevirerek şöyle öreceğim. 1, 2. Burada da yine bu içerideki ilmeği sol şişime alarak yönünü çevirerek örüyorum. Yani içerideki ilmekleri dışarıya almış oldum. Şimdi ipimi doluyorum. Şimdi bakın buradaki 3 ilmekten şöyle 2 tanesini şöyle alıyorum. Kestim. Kestiğim ilmeği, şu tek ilmeği sol şişime aldım. Yanındaki ilmeği de bunun üzerinden atlatıyorum ve teke düşürüyorum. Artırdım bir yandan da. Şimdi yine şu 4 ilmenin ortadakileri dışarıya doğru çevirerek, ilmeklerin yönünü çevirerek örüyorum. 1, 2. Yine şu ilk ilmeği ikinci ilmenin yerine alıyorum. Şöyle yerlerini değiştirerek içerideki ilmekleri dışarıya kaydırmış oluyorum. Yerlerini değiştirerek çaprazlayarak örüyorum. Doladım. Yine şurada 3 ilmeğim var bakın. Şu ikisini şöyle birlikte ördüm. Bu ördüğüm teke düşen ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. Yanındaki şu üçüncü ilmeği bunun üzerinden şöyle atlatarak 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oluyorum. Doladım. Bir yandan da artırıyorum. Ve ilk sırayı bu şekilde tamamladım. Arka sırada ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Pardon, bütün ilmekleri ters örüyorum. Çok pardon arkadaşlar. Baştan sona kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil olmak üzere. Bakın doladığım ilmekler hepsi ters. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İkinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine doluyorum. Şu iki ilmeği şöyle birlikte ördüm. Teke düşürdüm iki ilmeği. Tekrar sol şişimi alıyorum. Yanındaki ilmeği de üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeğimiz var. Onları düz örüyorum. Orada bir işlem yapmıyorum bu sırada. 1, 2, 3 ve 4 ilmek. Şimdi yine ipimi doladım. Bakın şuradaki şu 3 ilmeğin ikisini şöyle birlikte ördüm. Bunu tekrar ördüğüm ilmeği sol şişime takıp yanındaki ilmeği de üzerine atlatarak teke düşürdüm ve doluyorum. Yanında 4 tane düzüm var. 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördüm. Doladım. Şu iki ilmeği
birlikte ördüm. Sol şişime takıyorum. Yanındaki ilmeği üzerine atlatıyorum ve doluyorum. Ve böylece 3. sırayı ön yüzde tamamlamış olduk. Arka yüzdeyim. 4. sıradayım arkadaşlar. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve ön yüze geldim. Evet, şimdi 5. sırada ve ön yüzdeyim arkadaşlar. Yine bu ajurlu yerde aynı işlemleri yapacağım. Bu işlemler hep aynı. Bu ajurlu işlemler hep aynı devam edecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi doluyorum. Bakın 3 ilmekten ikisini şöyle ördüm. Ay, ip parçalandı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ördüm. Teke düştü. Bunu sol şişime takıyorum. Yanındakini üzerinden atlatıyorum ve doladım. Şimdi bakın burada önce dışa doğru ilmeklerin yönlerini açmıştık. Şimdi içe doğru toplayacağız. O yüzden bir öncekinde içtekileri, şu iki iç tarafta kalan ilmekleri dışarıya doğru vermiştik. Şimdi dışarıdakileri içeriye doğru çevireceğiz. Yani ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği sol şişime alıyorum. İçeriye doğru yönünü çeviriyorum ilmeklerin. Burada da ikinci ilmeği içeriye alıyorum. Diğerini dışarıya alıyorum. Yönlerini değiştirerek örüyorum. Bakın böylece içe doğru, bir dışa doğru yapmıştık. Şimdi içe doğru kapatıyoruz. Şimdi ajurlu kısma geldik. 2 tanesini ilmeklerin birlikte örüyorum. Doladıktan sonra tabii dolamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi teke düşürdüğüm ilmeği sol şişime geri takıyorum ve yanındakini üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Şimdi burada yine şu dışarıdaki ilmekleri iç tarafa doğru yönlerini çevirerek öreceğiz. Bunu da sağ şişime, ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alarak yönlerini çeviriyorum. Bakın içe doğru kıvrılmış oluyor. Doladım. Şimdi şu 3 ilmeğin 2 tanesini birlikte ördüm. Örüyorum. Sonra bunu sol şişime geri taktım. Yanındakini üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştan sona kadar arka sıralarda, örnek başından sonuna kadar hep arka sırada bütün ilmekler ters örülüyor arkadaşlar. Hiçbir farklılık yapılmadan. Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Arka sırada özellikle belirteyim. Evet. Modelimizi bir kez kurmuş olduk böylece. Bir kez kurmuş olduk. Işık yansımasından da ipimin rengi tam görünmüyor aslında ama şimdi bir kez daha beraber kuralım. Daha iyi anlaşılsın. Örmeden aldım ilk ilmeğimi. Kenar ilmeğimi. 2 ilmeği birlikte ördüm. Sol şişime alıyorum ördüğüm ilmeği ve yanındakini üzerinden atlatıyorum ve doladım. Şimdi tekrar bakın şurada modeli kurarken yaptığımız gibi içerideki ilmekleri dışarıya alacağız. Dış yöne doğru. Yani ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alarak şöyle yönlerini çevirerek örüyorum. 1, 2.
Şimdi şu iki ilmeğinin de yine yönünü değiştiriyorum. Şu ortadaki ilmekleri dışa doğru alıyorum. Bakın böyle çevirerek örüyorum. Dışa doğru açmış olduk modeli. Doladım. Şu iki ilmeği birlikte ördüm. Sol şişime geri takıyorum. Yanındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Yine bakın 4 ilmeğe geldik. Şu ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği sol şişime alıyorum. Yönlerini çevirerek örüyorum. 1 2. Yine bakın bunu dışarıya doğru çeviriyorum. İkinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alarak yönlerini değiştirdim. Doladım. Yine ajurlu yere geldik. 2 ilmeği beraber ördüm. Teke düşen ilmeğimi sol şişime alıp yanındaki ilmeği de üzerinden atlatacağım. Biraz zor oldu. Evet. Doladım ve kenar ilmeğim. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Dediğim gibi modelin başından sonuna kadar arka sırada bütün ilmekler ters örülüyor. Yönleri değişmeden, hiçbir şekilde farklı bir şey yapılmadan bütün ilmekler ters. Arka sıralarda. Modeli sadece ön kısımda kuruyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön sıradayız arkadaşlar. Bu model baya kendini gösteriyor artık. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doluyorum ipimi. Yine ajurlu yere geldik. 2 ilmeği beraber ördüm. Ördüğüm ilmeği sol şişime taktım. Yanındakini üzerinden atlattım ve doluyorum. Burada bu 4 ilmeği hiçbir işlem yapmıyoruz. 4 tane düz örüyorum. 3 4. Yine ajurlu yere geldim, doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. Teke düşürdüm. Teke düşen ilmeği sol şişime alıp yanındakini üzerinden atlattım. Doluyorum. Yine 4 ilmeği normal örüyorum. 1 2 3 4. Doladım ilmeğimi, ajurlu yere geldim. 2 ilmeği beraber örüyorum. Sol şişimi alıyorum. Teke düşen ilmeğimi bunun üzerinden atlatıyorum ve doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Her zamanki gibi modelin başından sonuna kadar ters. Ve ön sıraya geldim. Şimdi ön sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi doluyorum. Ajurlu yerdeyim. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Teke düşürdüm. Teke düşen ilmeğimi sol şişime aldım. Yanındakini üzerinden atlattım. Doluyorum. Şimdi burada yine birinci modeli kurarken yaptığımız gibi önce dışa doğru ilmekleri açmıştık. Şimdi içe doğru kapatacağız. Yani kenardaki şu 4 ilmenin en baştaki ve en sondaki ilmeklerini içe doğru yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim. İkinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alarak böyle içe doğru kapatmış oluyorum. 1 2. Buradaki kenardaki ilmeği de içe doğru kapatıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. 1 2. Bakın böyle içe doğru kapatmış oldum. Doladım. Ajurlu yere geldim. 2 ilmeği birlikte ördüm.
Sol şişime alıyorum ördüğüm ilmeği. Yanındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Yine 4 ilmekli yere geldim. Dışarıdakileri içe doğru kıvırıyorum. Bakın bu şekilde. Bu ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alıyorum. İçe doğru. Şimdi ajurlu yere geldik. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Teke düşürdüm. Sol şişimi aldım. Yanındakini üzerinden atlatıyorum ve doluyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada yine baştan sona kadar bütün ilmekleri, örneğin başından sonuna kadar yaptığımız gibi bütün ilmekleri ters örüyorum. Arkada dediğim gibi başka hiçbir farklı değişik bir şey yok. Hepsi ters. Arka sıralarda bütün ilmekler ters. Evet. Şimdi ön yüze geldik arkadaşlar. Bakın modeli birlikte 2 kez kurmuş olduk. Şu şekilde. Biraz ışığın azizliğini vuruyorum. Tam ipimin rengi yansımasa da, ama modeli görüyorsunuz. Çok güzel bir model. Yapımı da güzel, kolay, zevkli bir model. Hatta ben büyük parçada örmüştüm. Onu da göstereyim size isterseniz. Bakın böyle kamera arkasında sizler için hazırlamıştım. Şöyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Yapımı da zevkli. Çıtı pıtı çok güzel bir model. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Bu modelden hırka da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelek de yapabilirsiniz. İster anne yeleği, yetişkin yeleği, isterseniz bebek çocuk yeleği, hırkası, birçok şeyde kullanabilirsiniz. Süveterlerinizle de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok farklı yönlerde bir örnek. Videomu izlediyseniz arkadaşlar yorum ve beğenilerinizle destek olmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.